Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Reaper Factory oyununu tanıtacağım. Sponsorlu bir içeriktir ama bunun yanında ben bireysel olarak da objektif bir fikir olarak ekstra beğendim. Neden beğendiğimi çok hızlı anlatacağım. Tak 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 geçeceğiz arkadaşlar. Sizin vaktinizi yemeyeceğim. Şimdi roadmap'te bir kere adamlar mantıklı bir sıralama koymuşlar. Neden bunu diyorum? Adamlar web sitenin Phase 1'ini ve White Paper'ı Quarter 2'da yayınlayacağız dediler. Yayınladılar. Whitelist sale'ları yaklaşık yani whitelist alacağız. Sonra o whitelistlerle item alacağız. Yaklaşık olarak bir ayı var. Yani 20 gün falan gibi bir süreci var. 20 gün sonra biz bunu aldık ki 20 günde marketingleri başladı işte ben de mesela şu an anlatıyorum. Ardından sale pack'lerde ondan yaklaşık 30-40 gün sonrasında ama onu da buraya yazmışlar ki insanlar tribe girmesin, hani kavga çıkarmasın, sorun çıkarmasın, nerede kaldı, geliştirmiyor musunuz oyunu demesinler diye, whitelistlerin değeri düşmesin diye bunu şeffaf bir şekilde paylaşmışlar. Oyunun ilk Phase 1 paylaşımı Drillink olacak sadece. Phase 2'yi ardından paylaşacaklar. Partner Shop gelecek. Partner Shop nedir? Örnek verelim. Farming Tales Unlinked örneğinden gidelim. Unlinked'da bazı itemleri yapmak için, blendlemek için diğer oyunlardan NFT de satın alman gerekiyordu. Aynı o şekil başka oyunun ekonomisine de destek atacaklar ufaktan. Bu çok iyi mi kötü mü bilmiyorum ama reklam açısından iyi bir iş. Tabi bunun arkasına belli bir para da almışlardır. Onu da oyun eğer likidite olarak ya da takımın çalışmasına o parayı verip oyunun içinden para çekmeyip daha şeffaf davranırlarsa o da müthiş bir şey olabilir. Sonra public test gelecek ve oyun Quarter 4'da yani bundan minimum 4 ay sonra çıkacak arkadaşlar. Yani adamlar diyor ki biz şimdiden çıktık da kardeşim bizim yolumuz uzun. Hani haberiniz olsun en baştan diyor. Oyunun konseptini ileride anlatacağım. Çizimleri ileride anlatacağım. Takımdan sadece tanıdığım, ben çok bu işleri bilmediğim için söylüyorum. Aver var. O da CryptoShot'ta çalışıyordu. Communication tarafında. Diğer insanları araştırabilirsiniz. Kendi fotoğrafları vesaireleri olmadığı için, direkt hani LinkedIn'leri falan olmadığı için çok yüksek seviye insanlar değillerdir. Hani bilgili, donanımlı anlamında. Ama yine de iyi bir şey için yola çıkmışlar gibi duruyor. Partnerleri Macverse ve Krypton. Krypton eski bir oyun bildiğim kadarıyla, ben piyasada yokken çıkmış bir oyun ya da yeni girdiğim zamanlarda. Dolayısıyla çok bir fikrim yok. Macverse'ün satışları yeni oldu diye biliyorum. Pekleri ufaktan da olsa kar ettiriyor. Hani zararına bir durum yok diye biliyorum. Nasıl gidiyor ama şu anda takip etmedim. Ben girmedim. Girmeye niyetim vardı ama biraz çekindim. Kötü projeler değil özetle. Geldik White Paper'a. Tıkladım. Farklı diller var. Artı bir. Buraya neden bir TR gelmesin? Neden biz bir gidip TR chatine falan yazmayalım? Hani Türkçe de getirin, yapın edin diye. Bu bakılabilir. Introduction kısmında oyunu basitçe anlatıyor. Oyunun fazlarının ne olacağından, haftalık rankingler olacağından, bu rankinglere göre NFT vereceklerinden, yani oyunun oynanışına da destek olacaklar. İyi ekipmanları olanları besleyecekler. Buradan bunu anlıyoruz. Oyun konseptine geldiğimizde de modüller var arkadaşlar. Bu modüller şunlar. Bir tane drill makineniz var. Yere doğru kazma, yerin altını kazma makinesi gibi düşünün. Bunun hızını artıran, ne bileyim canını artıran, işte harcadığımız süreyi yani yakıtını artıran falan olaylar var. Bir de kazandığımız şeyleri farklı bir mekaniğe dökmüşler. Bunu şimdi basitçe sizlere anlatacağım. Biraz paint mantığından gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi paint'imizi açtık. Ingot diye bir şey var. Bunun Türkçesi külçe. Coin diye bir şey var. Bunun Türkçesi bildiğim para birimi, para. Yani demir para, madeni paraya coin diyoruz. Bir de ore var. Ore dediğimiz şey de maden. Şimdi oyun içinde bize nokta böyle, tabii çok küçük çiziyorum ama böyle nokta şekillerinde ore toplatacaklar. Bu ore'lardan biz 100x topladığımızda bir tane coin elde edeceğiz. Bir coin. Bundan da 10 tane topladığımızda arkadaşlar 10x olduğunda bir ingot yani külçe yapacağız. Hani bir Minecraft mantığında düşünürseniz aslında Minecraft'ta tabi basit, bir tane kazıyorsun iron ore, bir tane hemen oluyor sana. Ama bunda öyle değil. Bu da neyi sağlıyor arkadaşlar? Bizim 1000 tane ore kazmamız gerekiyor ki totalde bir tane ingot elde edebilelim. Hem ingotu değerli kılıyor hem bu aradaki transaction'lara oil diye bir sistem ekliyor, yağ. Yani sen bunu yapacaksan bunu işte yağda pişireceksin mi? Kızıldığını anlamadım mantığını ama hani ona benzer bir olayı olacak. Tam olarak onun karşılığı hani petrol müdür onu bilmiyorum ama öyle yapmak istemişler yani. Hani böyle daha gelecekte geçen bir sistem, bu orlar farklı falan gibi olabilir. İşin şakası bir yana, hani işin boş muhabbeti bir yana, bu oil sistemi ne olacak arkadaşlar teoride? Stake olacak. Yani adamlar stake'i ve oyunu direkt olarak birbirine bağlıyor. Hem de öyle bir bağlıyor ki mecbursun yani birbirine. Böylelikle oil satılabilir bir şeye dönüşüyor. Bu da stake yapan, çok büyük yatırım yapan insanların gelip ya kardeşim ben sana bir 10.000 dolar patlatıyorum,
tamam mı? Koy benim faktörlerimi, aç 50 tane hesap, hepsinden yapıştır o ili kassın. Günlük bana ne getiriyor deyip projeyle anlaşabilir. Ya da hani anlaşmasını falanını filanını geçtim, direkt pazardan satın alıp Atomik Yap'tan işine bakabilir. Bu da bize hayvan gibi ekonomi verir arkadaşlar. Çünkü büyük yatırımcılar şunu düşünmezler. Aldım 2x'e satayım gideyim. Bunu çoğu büyük yatırımcı düşünmez. Tabii ki flipper'lar var. Tabii ki çok ekstra hype yakalarsa bu adam da satar. 5x'ten satar. Ama 2x, 1.5x hemen satayım çıkayım. Böyle şeyler kolay kolay olmaz. İşin size daha da güzel bir tarafını anlatacağım şimdi. Hazır Paint'ten gidiyoruz. Bir de bu orları bronz, silver ve gold olarak ayırmışlar. Bu da ne demek? Ya sen common item'lar aldın. Gold'u nah kasarsın demek. Bu da ne yapıyor? 1000 tane bronzun var diyelim. 1000 tane silver'ın var diyelim. 1000 tane de gold'un var diyelim. Bu gold'un değeri diğer ikisinin oranla, hani diğer ikisine oranla hayvan gibi daha fazla olacak demek. Oyunu da basitçe düşünürsek, oyunu da hemen burada başlamışken yapıştırayım. Böyle sonsuz aşağıya giden bir drill düşünün. Biz bu X noktasındayız ve kazmaya başlıyoruz. Aşağıya doğru kazıyoruz. Muhtemelen de kazarken ekrandaki şu kısmı gördüğümüzü hayal edin. Biz aşağıya indikçe burayı göreceğiz, burayı göreceğiz, burayı göreceğiz. Böylelikle kademeli olarak hani sola mı gideyim, sağa mı gideyim, nereden kazayım bunu belirleyeceğiz. Şimdi ilk başladığımız yerde böyle dağılacak kopurorlar falan. Bu benim hayalim. Gerçekte böyle olmayabilir. Kazdık 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 indik buralara kadar geldik. Hop burada kardeşim silver'lar olacak böyle. Ardından da en az burada bir tane gold olacak mesela. Ardından buradan da böyle hayvan gibi indiğini hayal et. Yalandan söylüyorum. En aşağılara kadar geldim. Burada da böyle gold'lar olacak. Seni cezbedecek. Ama oyunun bir sistemi var. Sen buradan başladın. Atıyorum 100 saniyen var. Kazdın kazdın indin böyle döndün böyle yaptın böyle gittin indin indin indin. Buraya geldin. Bunları da açgözlülük yaptın topladın. Senin topladığın her şeyi geriye döndürmen gerekiyor. Geriye dönemezsen GG aldığın her şey bitiyor. Yok oluyor. Boş oynadın. Dolayısıyla sen burada süreni hesaplaman gerekiyor. Daha telefon oyunu mantığında çıkacak, bilgisayara çıkacak mı bilmiyoruz ama yani sonuçta BlueStacks vesaire teknoloji çağındayız, halledilir. Oyun, geçmişte oynamışsınızdır böyle oyunlar. Eğer hayal ettiğim gibi bu şekilde çıkarsa hem oynanış olarak tatlı hem seni daha fazla yatırım yapmaya sürekli itecek. Diyeceksin ki ya ben copper kasıyorum. Copper ne kardeşim? Kastığım copper'larla ben gidip upgrade'leyeyim kendi eşyalarımı, artık buralara geleyim diyeceksin. Böylelikle oyun içi yatırım sürekli artacak. Ufak yatırımcılar bile içeride mutlularsa eğer paralarını çıkarttıktan sonra çok fazla çekmeye niyetlenmeyecekler. Oyunun phase'leri yani ilerleyen aşamaları zaten çok güzel gözüktüğü ve partnerleri vesaireleri olduğu için elle tutulur bir ürün geliyor arkadaşlar. Ama bu ne kadar kolay botlanır, hilesi çıkar mı, açığı bulunur mu, bir yerden para haputlanır mı, yani birisi çözer mi? Milyon tane güvenlik sıkıntısı olabilir, bir sürü şey olabilir. O yüzden hani ben böyle size en iyi senaryoyu anlatıyorum. Bunu da aklınızın kenarına koyun. Çıktık. Zaten her şeyi anlattım da işte basitçe anlatıyorum. 100 tane ore topladın. 300 oil vermen gerekiyor kardeşim. Bir barrel 1000 oil ediyor. Bu oil'i de otomatik stake'ten kasıyoruz. 1 coin ediyor. 10 tane yani 3000 tane oil veriyorsun ki bir tane ingot elde edebil. Bu ingotlarla tekrardan yeni modüller alabiliyorsun. Upgrade edebiliyorsun. Oyun içi sonsuz bir döngü. Stake ile oynanışı müthiş bağlayan bir olay. Devam ettik. Drill'leri anlatıyor. Bunları anlattım. Modüller var. Bir tanesi süre. Söylemiştim zaten. Bir tanesi hızımız. Ne kadar hızlı gidersen o kadar belki de bazı şeyleri toplayamayabilirsin. O yüzden burada Epic daha worth olabilir Legendary'e göre ama oyunu görmeden bilemeyiz. Armor modülü de bize saldıracaklarmış sağdan soldan. Yani aşağı indikçe canımız azalacak. Sanırım eğer gerçekten iyi bir şey istiyorsak burada kesinlikle şunlardan birini almamız gerekiyor gibi duruyor. Ya da dodge mekaniklerimiz üst seviye olacak. Böyle sağ sol atacağız yaratıklara falan. Makinelere geldik. Bunlar da işte bahsettiğim olaylar, bize coin kazandıran ayrı bir makine var. Foundry var. Bu da fabrika olması lazım Türkçesi. Diğer tarafta oil pump'lar var. Bunlar da bize barrel getirecekler ki barrel hayvan gibi istenen bir şeye dönüşebilir bir anda. Hangi tarafa talep daha fazla olur tabii onu bilemeyeceğiz ya da oyunun mekaniğini, sistemini yapan insanlar nasıl satış yapacak onu bilemeyeceğiz. Ama bunu anlatan adam iyi bir satış düşünmüştür. Böyle iki tane farklı fabrika ürünleri alacağız. Crafting'den bahsediyor, işte zaten söylemiştik. Bronz ingotun varsa 4 tane kardeşim, yani sen 4000 tane ore topladıysan hop Common Foundry'ni kendin kurabiliyorsun gibi şeyler. Ama Common Foundry'yi kurmak için senin zaten topladığın oru ingota çevirmen gerekiyor. Yani ilk alan insanların diğerlerine hayvan gibi kitleyebileceği
yapabileceği bir sistem doğuruyor ya da ucuzdan alıp çevirip Foundry'yi satabilir falan, öyle bir sistemi var. Diğerleri için de aynı şeyler var. Çok detaya girmeyeceğim. Oyunun görünüş ekranı bu olacak, interfeysi yani ana ekranı. Shop'a tıklayacağız. İşte coin ingot çevirdiğimiz kısım petroller ve materyallerimiz. Bir de play tuşu getirirler. Müthiş bir görüntü, müthiş bir çizim. Aşırı beğendim. Partner shop gelecek diyor. Bundan çok memnun değilim. Keşke hiç gelmese ama reklam işte, yapacak bir şey yok. Multiplayer unut bunu. Phase 3'ü her zaman unut. Her zaman derim. İlk 2 phase'e bak. Max 2 phase'e bak. Zaten oyun Phase 2'ye doğru beli bükülmüyorsa 3'ü o zaman araştırırsın. Pekler böyle olacakmış satışı olanlar, oyunun currency, para birimi gibi bir şey olması lazım. Ya da ekonomi tarzı bir mevzusu var. Bunlar işte gösteriyor. 3 tane coin olacak, 3 tane ingot olacak diyor. Basitçe roadmap'lerini zaten bahsettik. Takımlarını zaten bahsettik. Linkleri de burada. Çekilişi de benim Discord'da. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Discord'uma da geliyorsunuz. Reaper'a da gidip bir diyorsunuz ki aga bir Türkçe white paper yok mu ya falan yapın. Belki İngilizcesi iyi olan birisi başvurabilir. Böyle bir 50 dolar ateşlerler belki, bilemezsiniz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle de bir proje var. Bay bay.